Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı yöntemle öyle lezzetli bir katmer hazırladım ki denedikten sonra sizlerin de favori tariflerinizden bir tanesi olacak. Bundan çok eminim. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık su ilave ediyorum. Yine 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı toz maya ilave ettikten sonra güzelce karıştırdım. Şimdi unun eklemeye geçiyorum. Tarifim için toplamda 5 su bardağı un kullandım. Bu sırada lütfen onu kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Yine 1 tatlı kaşığı silme tuz ilavesi yaptıktan sonra hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştıracağım. Ardından elimle yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. İlerleyen saniyelerde sizlere hamurun yumuşaklığını ve kıvamını da yakından göstermiş olacağım. Evet, şimdi unun tamamını ilave ettim. Spatula içerisinden alıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamur özleşene kadar ortalama 3-4 dakika boyunca yoğurmaya devam edeceğim. Evet, hamuru yeteri kadar yoğurdum. Yumuşaklığını ve kıvamını sizler de görüyorsunuz. Ele yapışkanlık özelliğini kaybetti ve kase tertemiz oldu. Şimdi masanın üzerine bir miktar un serpiyorum. Hamuru masanın üzerine aldım. Toplamda 6 eşit parçaya bölüyorum. Sonrasında yuvarlayarak beze haline getireceğim. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına da özen gösteriyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Yine bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra servis tabağına bir miktar un serpiyorum. Bezeleri içerisine alıp üzerini streçle kapatıp 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Bu sayede bezeleri kolaylıkla açmış olacağız. Bezeler bir köşede dinlenirken 200 gram erittiğim tereyağının içerisine 4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum ve bir köşeye kaldırıyorum. Bu sırada bezeler çok güzel bir şekilde dinlendi. Hemen açma işlemine başlayacağım. Yumuşaklığını sizler de görüyorsunuz. Hamurun kıvamı çok güzel. Sakız kıvamında kolaylıkla tüm bezeleri açacağız. Şimdi bezenin altına ve üstüne bol miktarda un serpiyorum. Oklava ile döndürerek bezeyi büyüteceğim. Yufka açmanın en önemli püf noktalarından bir tanesi de burasıdır. Hemen hemen her videomda belirtiyorum. İlk başta kullanmış olduğumuz un oldukça önemli. Ne kadar çok un kullanırsak daha sonrasında un kullanma gereği duymayacağız ve ilk başta kullandığımız un ile hamuru yeteri kadar büyütmüş olacağız. Bakın, sizlerin de gördüğü gibi yaptığım tek şey oklavaya sarıyorum ve çapraz olacak şekilde bezeyi döndürüyorum. Bu arada 6 tane bezenin tümünü açacağım. Sofra bezinin üzerine sereceğim. Daha sonrasında yağlama işlemine başlıyorum. Bu yöntemle yaparsanız işiniz daha kolay olacak. Hızlıca sizlere bir daha göstermek istedim. Bezenin altına ve üstüne bol miktarda un serptim. Oklava ile döndürerek bezeyi büyütüyorum. Burası da oldukça önemli. Burada bezeyi ne kadar çok döndürerek büyütürseniz daha sonrasında yufka kolaylıkla açılmış olacak. Yani bezeyi yeteri kadar büyütmeden oklavaya sarmıyorum. Yufkaların tümünü açtım. Şimdi yağlama işlemine başlıyorum. İlk açtığım yufkayı masanın üzerine seriyorum. Sonrasında her tarafını bolca yağlayacağım. Ben burada tereyağı kullandım. Sizler dilediğiniz katı yağını kullanabilirsiniz. Buradaki önemli püf nokta, yufkanın hiçbir yerinde boşluk kalmaması gerekiyor. Her tarafını yağlayalım ki ara katları tel tel ayrılsın.
Şimdi sarma işlemine geçtim. Yufkanın iki kenarından tutuyorum. Tam ortada buluşturacak şekilde katlamaya devam ettim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu yüzey oldukça kuru. Yine yağlamaya devam ediyorum. Son olarak üst üste kapattıktan sonra oklava ile üzerine bası uygulayacağım ve iz vereceğim. Ruletle ortadan ikiye kesiyorum. Burada ise kestiğimiz bölümlerin aynı yönde olması gerekiyor. Şimdi sarma işlemine başladım. Evet, görmüş olduğunuz gibi katmerimizin şekli artık hazır. 6 tane yufkaya da aynı işlemi uygulayacağız. Son derece kolay, inanılmaz lezzetli tariflerimden bir tanesi. Sadece bir defa denemeniz yeterli. Sürekli yapmak isteyeceksiniz. Bundan çok eminim. Bu tariften çokça yapıp buzluğunuzda muhafaza edebilirsiniz. Ben pişirdikten sonra poşetliyorum, buzluğa kaldırıyorum. Misafirim geldiğinde kahvaltı sofrasında ya da çocuğumun beslenme çantasına hemen çıkartıp ısıtıp tüketiyoruz. Tadında ve dokusunda asla değişiklik olmuyor. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, ikinci bezeyi de yine yağladım. Tam ortada buluşturacak şekilde katlamaya devam ettim. Görmüş olduğunuz gibi bezeyi ortadan ikiye ayırdım ve sarmaya devam ediyorum. Burada kestiğimiz bölümlerin aynı yönde olması gerekiyor katlarının belirgin olabilmesi için. 6 tane bezenin yağlama işlemini tamamladıktan sonra tekrardan servis tabağına alıyorum. Üzerini streçle kapatacağım. Buzdolabında 15 dakika boyunca dinlendireceğim. Bu sayede içerisindeki katı yağ tamamen donmuş olacak. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. 15 dakikanın ardından bezeler çok güzel bir şekilde dinlendi. İçerisindeki katı yağ tamamen dondu. Tekrardan açma işlemine başlıyorum. Burada merdane kullandım. Dilerseniz oklavada kullanabilirsiniz. 6 tane bezenin tümünü açtıktan sonra pişirme işlemine geçeceğim. Tavayı ocağa aldım. Orta ateşte tavayı ısıttım. Tabana çok az miktarda yağ sürdükten sonra açtığım bezeyi içerisine yerleştirdim. Burada ocağımın ısısı orta derecede, yüksek derecede pişirirsek eğer yüzeyi çabucak kızarır ve içerisinde hamurlanma olabilir. Çok fazla kısık ateşte de pişirmeyelim. Sert kalır, asla kabarmaz. Orta ateşte yavaş yavaş sürekli çevirerek kızartmaya devam edeceğim. Bu sırada görmüş olduğunuz gibi 2 tane tahta kaşık yardımıyla kenarlarını açmaya devam ediyorum ki içerisi de çok güzel bir şekilde pişsin. Bu yöntemle katmerin ara katları belirgin olacak. İçerisinde hamurlanma olmayacak. Her tarafı eşit bir şekilde pişecek. Evet, pişirdiğim katmerleri servis tabağına alıyorum. Birazdan servis yapacağım. Sizlere de iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Katmerlerin tümünü pişirdim. Ne kadar güzel kızardığını sizler de görüyorsunuz. Ara katları tel tel dökülüyor. Şimdi bir de şöyle yakından göstermek istiyorum.
Gerçekten çok lezzetli ve çok kolay bir tarif. Ne kadar güzel tel tel döküldüğünü sizler de görüyorsunuz. İçerisinde asla hamurlanma olmadı. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.